Selam. Önüne yığılan o kadar maç sonu yazısını, hararetli tartışmayı, istatistik kağıdını senin için damıttık ve şimdi masaya yatırıyoruz. Konumuz Fenerbahçe-Göztepe maçı ve o 1-1'lik skorun ardındaki, evet resmen deprem. Elimizdeki kaynaklar, yorumcu analizleri ve maç verileriyle dolu. Görevimiz de basit aslında. Bu maçın şampiyonluk yarışında neden sadece bir puan kaybından ibaret olmadığını, psikolojik üstünlüğü nasıl bir anda rakibe hediye ettiğini ve Fenerbahçe'nin hangi derin yaralarını kanattığını ortaya çıkarmak, sahadaki 90 dakikanın çok ötesine geçeceğiz. Hazırsan başlayalım. Deprem kelimesi var ya, bence çok doğru bir tespit. Çünkü bu maç Fenerbahçe'nin sadece o akşamki değil, yani sezon başından beri belki de makyajla kapattığı tüm yapısal çatlakları gösteren bir ayna oldu resmen. Kaynaklara baktığımızda yorumcuların neredeyse hepsi aynı noktaları işaret ediyor. Taktiksel bir iflas, anlamsız oyuncu tercihleri ve en önemlisi kronikleşmiş bir santrafor krizinin en acı şekilde patlak vermesi. Bu beraberlik Göztepe'nin başarısı kadar Fenerbahçe'nin kendi kendine çelme takmasının da bir sonucu. İstersen önce Göztepe'nin bu taktiksel zaferini bir övelim. Çünkü gerçekten de övgüyü hak ediyorlar. Kesinlikle hak ediyorlar. Zaten istatistiklere bakan biri şaşırıp kalır. Yani Fenerbahçe %81 toplu oynama, 700'den fazla pas ama sonuç koca bir hiç. Kaynaklar Göztepe için duvar ördüler diyor ama bu biraz klişe kalıyor sanki. Neydi bu duvarın harcı? Sadece savunma mı yaptılar? İşte bu çok önemli bir ayrım. Göztepe bir duvar örmedi, adeta bir labirent kurdu. Fenerbahçeli oyuncular topu her aldığında etraflarında anında 3 Göztepe'li oyuncu beliriyordu. Pas kanallarını değil, pas atma düşüncesini bile kapattılar. Kaynaklar teknik direktör Sanimir Stoylov'a şapka çıkarıyor. Bu adam takımını ligin en organize savunma bloğuna dönüştürmüş. Ve en kritik nokta ne biliyor musun? Bu maça en önemli 3 direğinden yoksun çıktılar. Stoperleri Heliton ve Bokele, orta sahanın dinamosu Deniz yok. Buna rağmen makine tıkır tıkır işledi. Peki bu kadar kilit eksiğe rağmen bu disiplini nasıl korudular? Kaynaklarda Stoylov'un spesifik bir taktiğinden, özel bir hazırlığından bahsediliyor mu? Evet bahsediliyor. Stoylov'un felsefesi çok net. Alan daraltma ve hızlı geçiş. Göztepe topu Fenerbahçe'ye bilerek bıraktı. Yorumcuların belirttiği gibi o %81'lik topla oynama aslında Fenerbahçe için bir tuzaktı. Top sürekli stoperlerin ve ön liberonun ayağındaydı. Yani tehlikeden farsah farsah uzakta. Göztepe takımı top rakipteyken adeta bir akordeon gibi kapanıp açıldı. Fenerbahçe ne zaman 3. bölgeye yaklaşsa o akordeon Kapandı. kapandı ve nefes alacak alan bırakmadı. Bir yorumcunun Simeone'nin Atletico Madrid'ine yaptığı benzetme bu yüzden çok değerli. Anladım. Estetikten çok etkinlik, bireysellikten çok kolektif ruh ve kazandıkları her topta 3 pasla Fenerbahçe kalesine gittiler. Nitekim golleri ve aynen böyle bir hızlı geçişle geldi. Göztepe'nin hakkını verdik. Şimdi madalyonun diğer yüzüne Fenerbahçe'nin kendi eliyle bu tuzağa nasıl düştüğüne bakalım. Eleştirilerin odağında teknik direktör Tedesco var. Kaynaklar adeta varyansın ediyor, hatalar silsilesi nerede başladı? İlk 11'de mi? Tam olarak orada başladı. Hatta bir yorumcu başlangıç kadrosu için futbol aklına hakaret gibi çok ağır bir ifade kullanıyor. Savunma kurgusunu bir düşünelim. Normalde stoper oynayan Yiğit Efe sağ bekte, asıl mevkisi sağ bek olan Semedo sol bekte, sol bek Osterwolde ise stoperde. Bir saniye. Yani stoperi sağ beki sol beke mi koymuş? Bu bir taktiksel deha denemesi mi yoksa saf bir panik mi? Kaynaklar ne diyor bu çılgınlık için? Kaynaklar bunun net bir şekilde panik ve oyuncuların kimyasını bozma olduğunu söylüyor. Bir yorumcunun ifadesiyle savunma hattında kendi kimliğinde, kendi orijinal pozisyonunda oynayan tek bir oyuncu yoktu. İnanılmaz. Bu ne demek? Bütün ezberler, bütün pozisyon alma alışkanlıkları, bütün iletişim kodları çöp oluyor demek. Nitekim Göztepe'nin golü tam da bu karmaşanın bir ürünü. Yiğit Efe, bir sağ bek gibi kademeye girmesi gereken anda bir stoper gibi pozisyon almaya çalışıyor, hamlesinde geç kalıyor ve topu kaptırıyor, pozisyonun devamında da gol geliyor. Tedesco adeta kendi kalesine golün asistini yapmış oldu bu tercihle.
İnanılmaz bir durum gerçekten. Peki Tedesco'nun maç içindeki hamleleri bu başlangıç hatasını düzeltebildi mi yoksa daha da mı kötüleştirdi? Kaynaklar özellikle bir oyuncu değişikliğine takılmış durumda. Kötüleştirmek ne kelime? Maçı kendi elleriyle bitirdi diyebiliriz. Dakika 65, skor 1-1 ve oyundan Anthony Musaba'yı alıyor. Bu hamle için kullanılan en hafif tabir anlaşılmaz. Çünkü kaynakların tamamı Musaba'nın o ana kadar Fenerbahçe'nin en iyi, en istekli, en yaratıcı oyuncusu olduğu konusunda hemfikir. Evet, golün asistini de o yaptı. Aynen. Golün asistini yapmış, sürekli adam eksiltmeye çalışmış, Göztepe savunmasının kilidini açmaya çalışan tek oyuncu. Bu gerçekten akıl alır gibi değil. Yani maçtaki tek etkili silahını, golün hazırlayıcısını oyundan alıyor. Taraftarın o anki tepkisini hayal bile edemiyorum. Yorumcular bunu bir intihar hamlesi olarak mı görmüş? Kesinlikle taktiksel intivar diyen de var, maçın fişini çeken hamle diyen de. Ve işin ilginç yanı bu hamle bizi Fenerbahçe'nin en büyük sorununa, o meşhur santraforsuzluk problemine bağlıyor. Tedesco'nun o anlaşılmaz Musaba değişikliğinin anahtarı aslında tam da bu. Elinde maçı açacak, Göztepe savunmasını zorlayacak, ceza sahası içinde bir pivot santraforu olmadığı için kenarda adam eksilten tek oyuncusunu çıkarıp ne yapacağını bilemez bir halde ortada kaldı. Bu bir anlık bir panik değil, sezon başından beri gelen bir plansızlığın, eksik kadro mühendisliğinin sahaya yansıması. İşte şimdi tüm parçalar birleşiyor. Yani diyorsun ki Tedesco'nun bu hatası aslında daha büyük bir sorunun belirtisi. Takımın forveti olmaması. Yorumlarda bu konu nasıl işleniyor? Talisca'nın forvet oynaması tamamen bir fiyasko oldu. Talisca'nın yeteneğine kimse bir şey demiyor ama kaynaklar net. Talisca bir santrafor değil. Göztepe gibi etten duvar ören, stoperleriyle ceza sahasını karartan takımlara karşı bir sahte dokuzla oynamak, duvara karşı yumruk sallamak gibi bir şey. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı vardı? Topu sırtı dönük alıp saklayacak, stoperlerle boğuşacak, indirilen toplarla kanatları besleyecek. Ve tabii kafa toplarına çıkacak birine. Evet ve en önemlisi, evet kenardan yapılan ortalarda kafa tehdidi yaratacak bir pivot santrafora. Ama oyuncu sahada yoktu. Oyuna sonradan giren John Duran da bu ihtiyacı karşılayamadı anlaşılan. Onun performansı hakkında epey sert eleştiriler var. Sert ne kelime? Bir yorumcu durumu o kadar net özetlemiş ki aynen aktarıyorum. John Duran sahada bir hayalet gibiydi. Ama Casper gibi sevimli olanından değil, varlığıyla takıma zarar veren türden. Çok ağır bir yorum bu. Çok ağır. Oyuna girdikten sonra tek bir sorumluluk almaması, pres yapmaması, topla buluşmaktan kaçınması inanılmaz eleştiriliyor. Mental olarak tamamen bitik bir görüntü çizdiği ve bu seviyenin oyuncusu olmadığı konusunda neredeyse bir fikir birliği var. Kaynaklardan birinde onun için direkt zaman kaybı ifadesi kullanılmış. Peki, o zaman herkesin aklındaki o malum soruya gelelim. Kulübede bir santrafor vardı, Juventus'a transferi konuşulan En-Nesyri. Neden bir dakika bile oynamadı? Maçın son 20 dakikası Fenerbahçe'nin durmadan orta kestiği bir bölüme dönüştü. Tam onun sahnesi değil miydi? İşte bu, Tedesco'nun hanesine yazılan en büyük eksi. Tam bir muamma. Evet, oyuncunun transfer gündemi nedeniyle kafasının karışık olabileceği konuşuluyor ama tüm yorumcuların birleştiği nokta şu. Profesyonel bir oyuncu son 15 dakika bile olsa takımı şampiyonluk yolunda bu kadar kritik bir maçta puan kaybederken oyuna girmek zorundadır. Maçın gidişatı benim gibi birini oyuna sokun diye bağırıyordu resmen. Kesinlikle. Fenerbahçe çaresizlikten sürekli orta yaparken takımın en iyi ve belki de tek kafa vuruşu tehdidi olan oyuncusunu kenarda oturtmak hiçbir futbol mantığıyla açıklanamıyor. Tedesco'nun maç sonu açıklaması da bu ateşe benzin dökmüş sanırım. Neden herkes En-Nesyri'yi arıyor, şaşırıyorum gibi bir laf etmiş. Bu oyunu hiç okuyamadığının bir kanıtı gibi değil mi? Aynen öyle. Bu açıklama Tedesco'nun maçın gerçekliğinden ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Taraftarda, yorumcularda hatta sahadaki oyuncular bile o son bölümde bir kafa golcüsü ararken teknik direktörün bu ihtiyacı görmemesi ve hatta bu soruyu yadırgaması kendisiyle ilgili soru işaretlerini kat be kat arttırdı. Bu sadece bir oyuncu tercihi hatası değil, aynı zamanda büyük bir iletişim krizi. Tedesco'nun kenardaki kararları bu kadar tartışmalıyken sahadaki oyuncuların durumu neydi?
Yani bu taktiksel kaosta ayakta kalabilen, ben buradayım diyen oldu mu? Ya da tam tersi, bu kaosun içinde kaybolup gidenler kimlerdi? Ben buradayım diyen bir kişi vardı, o da zaten oyundan alınan Musaba. Kaynaklar onu açık ara maçın oyuncusu seçiyor. Bir yorumcu onun için bu çocuk tam bir transfer başarısıdır. Bu transfere imza atanları tebrik etmek lazım diyor. Onun enerjisi ve cüreti olmasa Fenerbahçe belki pozisyon bile bulamayacaktı. Bir de her zamanki gibi stoper Skriniar var. Yorumcular onu gerçek bir asker olarak tanımlıyor. Savunmadaki o anlamsız rotasyona rağmen yerini kaybetmeyen, her topa giren, takımını ayakta tutmaya çalışan tek isimdi. Yüzündeki çaresizlik ve sinir her şeyi anlatıyordu aslında. Peki ya sönen yıldızlar? Performansıyla hayal kırıklığı yaratan kimler öne çıkıyor? Listenin başında orta saha oyuncusu Fred var. Onun için kullanılan ifadeler çok sert. Fiziksel olarak bitmiş, ayakta duracak hali yoktu, maçın temposunu kaldıramadı gibi. Sezon başındaki dinamik Fred'den eser olmadığı, bu haliyle takıma yük olduğu konusunda ciddi eleştiriler mevcut. Anlıyorum. Diğer bir isim de kaleci Ederson. Yine kritik bir maçta maç kurtaran bir performansa imza atamadı. Yediği golde yapabileceği bir şey olmasa da maç boyunca yan toplardaki zafiyeti ve takıma güven vermeyen duruşu eleştiriliyor. Bir yorumcunun taraftar ağzıyla söylediği "bir maçta sen al be Ederson" isyanı durumu çok güzel özetliyor. Evet, bu çok duyduğumuz bir şey. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisinin böyle kritik anlarda fark yaratması beklenir ama Ederson'dan bu katkı bir türlü gelmiyor. Her şeyi bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo epey karanlık. Bu birlik beraberlik Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda sadece 2 puanlık bir kayıp değil anladığım kadarıyla, çok daha derin bir yara açmış. Kesinlikle. Bu ciddi bir güven ve moral kaybı, bu teknik direktörün kredisinin taraftar ve medya nezdinde dibe vurduğu bir maç. Göztepe'nin o muazzam taktiksel disiplini, Fenerbahçe'nin bütün yapısal zaaflarını, transferdeki plansızlığını ve hocasının formsuzluğunu bir ortaya çıkardı. Şampiyonluk yarışı artık tamamen psikolojik bir savaşa dönüştü ve bu maçla birlikte momentum yeniden Galatasaray'a kaymış gibi görünüyor. Önlerinde şimdi zorlu bir Kocaeli deplasmanı, ardından kritik Avrupa maçları var. Bu ağır hasarı nasıl onaracaklar gerçekten büyük bir merak konusu. Peki sana bu derinlemesine analizin sonunda şu soruyu bırakalım o zaman. Kaynakların altını çizdiği gibi bu maç Fenerbahçe yönetiminin transferdeki kararsızlığının ve bir pivot santrafor eksikliğini gidermemesinin acı bir faturasıydı. Şimdi bu sarsıcı beraberlik, yönetimi transfer döneminin son birkaç gününde bir panik transferi yapmaya mı itecek? Yoksa bu bir iş kazasıydı deyip bu kronik sorunla yola devam etme riskini mi alacaklar? Belki de şampiyonluğun kaderi önümüzdeki birkaç günde atılacak o son adımlara bağlıdır.